Yolda bir yürüyüşçüyle de karşılaştık. Bu arkadaş da ona takılmış. Şimdi meşhur Gavur Ağlı inişi başladı. Şöyle kayalardan gidiyoruz. Geldiğimiz yolu gösteriyorum. Yani gerçekten deli işi. Sonunda sanıyorum ki ve umuyorum ki en zirveye ulaştım. Yol evet çok güzel ama öyle kesinlikle lay lay lom bir yol değil. Ve antik kente ulaştık. Likya'daki 3. günden günaydın. Şu an Fatma Pansiyonu'ndayım, Belköy'ündeyim. Sabah saat 7 gibi uyandım, kahvaltımı söyledim. Şimdi hazırlayacaklar. Güzel bir kahvaltı yapıp yola koyulmayı planlıyorum. Dün biraz talihsiz bir gündü, biraz kaybolmalar yaşadık, bayağı bir yorulduk. Gece güzelce dinlendim. Bugün de hedefimiz Gavur Ağlı, oradan da Patarya'nın doğu ucu olan Karadere'ye ulaşmayı planlıyoruz. 14 kilometre gibi bir yol gösteriyor ama umarım doğru yoldan gidip bu 14 kilometrede tamamlayabiliriz yolu. Tekrar kaybolmalar yaşamak istemiyorum. Dün biraz stresli bir gün oldu. Bugün umarım güzel bir gün olur. Çok güzel bir sabah. Hava gayet güzel, tertemiz bir hava var. Şimdi sıcaklar iyice bastırmadan kahvaltıdan sonra yola koyulacağız. Şöyle bir kahvaltı hazırlamış Bircan. Fatma Pansiyon'a gelirseniz siz de böyle akşam yemeği ve kahvaltı dahil konaklayabiliyorsunuz. Dağ manzaralı odada kahvaltımı yapacağım. Sonra yola devam. Pansiyondan çıktım. Kahvaltı faslını yine biraz uzun tuttum. Aslında planladığımdan biraz daha geç oldu. Saat 9'da çıktım yola. Asfalt yoldan bir tırmanış var. Ondan sonra yol ayrılacak. Ve devam edeceğiz. Hava biraz kapatıyor gibi. Yağmura yakalanmadan Gavur Ağlı inişine inmemiz lazım. Çünkü orası hem kayalık hem de yokuş aşağı iniş olduğu için yağmurda tehlikeli olabilir diyorlar. Umarım yağmura da yakalanmayız bugün. Bahsettikleri yol ayrımı burası. Bir süre asfalt yoldan devam ettik. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. Biz sağdan yokuş yukarı devam ediyoruz. Zaten az ileride tabela da var. Şurada işaret de var. Biraz tırmanış var şimdi. Yol ayrımından sonra bir süre böyle bir yolda devam ediyoruz. Toprak yol. Sol taraf şöyle vadiye bakıyor. Çok güzel bir manzarası var. Buradaki işaretlemeler de düzgün. Henüz bir sıkıntı yok. Yolun devamında ne olur bakalım. Gavur Ağlı'da biraz karıştığı söyleniyor. Oralarda dikkatli olmak lazım. Şimdi devam ediyoruz. Yokuş çıktıktan sonra böyle güzel bir ormanlık alana ulaştık. Serin ve iyi işaretlenmiş bir yoldan devam ediyoruz. Yolda bir yürüyüşçüyle de karşılaştık. Bu arkadaş da ona takılmış. Ne yapıyorsun? Şimdi meşhur Gavur Ağlı inişi başladı. Bayağı böyle aşağı doğru eğimli ve kayalık bir zeminden ilerleyeceğiz. Burada biraz yavaş ve temkinli olmakta fayda var. Şu an için rahat ama dikleştiği yerler de varmış. Şöyle aşağıya doğru devam edeceğiz. Manzara çok güzel. Yol biraz kayıyor. Şöyle biraz oynak bir zemin. Taşlara güvenmemek lazım. Yavaş yavaş temkinli devam ediyoruz. Manzara çok güzel. Ama eğim de aşağıya doğru bayağı dik. Şöyle kayalardan gidiyoruz. Arkadaşla beraber dinleniyoruz. Takılmış gelmiş belden beri. Geri de gönderememiş arkadaş. Bari bir sonraki yerleşime kadar gelsin dedik. Çünkü burası bayağı ıssız
bir yer. Nereye gider burada bilemedik. Biz de gelmesin. O yüzden artık izin veriyoruz mecburen. Burası Gavurağlı inişi denildiği kadar varmış. Biraz zorlayıcı. Kayalık bir yol. Özellikle bazı yerlerde büyük kayaların üzerinden basarak inmek gerekiyor ve aşağıya doğru da eğimli bunlar. Yağmur yağdığı zaman tehlikeli olabilir ıslandığında. Yola çıktığımızdan beri yaklaşık 4,5 kilometre olmuş. Neredeyse 1,5-2 saat kadar sürmüş. Bir bu kadar daha herhalde aşağıya inişimiz var. Bu arada burada su kaynağı yok. Buraya gelmeden yanınıza suyu mutlaka alın. Özellikle güneşli havada burası çok sıcak oluyormuş. Bizim şansımıza bugün biraz kapalı. Daha rahat gidiyoruz. Geldiğimiz yolu gösteriyorum. Yani gerçekten deli işi. Şuralardan bir yerlerden öyle patikalardan, kayaların üstünden atlaya atlaya geldik. Şöyle devam ediyoruz. İniş bitti. Şimdi düz bir yoldan yürüyoruz. Daha sonra orman yolundan tırmanışa geçeceğiz. Yani biraz zorluydu. Yalan yok. Dedikleri kadar varmış. Yani çok tehlikeli mi? Değil ama dikkatli olmanız gerekiyor. Bir de dediğim gibi yağmurlu havalarda kayaların kaygan olma ihtimali var. Onun dışında yani dikkatli olduğunuz zaman iniliyor. Yeter ki acele etmeyin ve sağlam basın. Hala bir su kaynağı yok. Benim de suyum tükenmek üzere. Umarım kısa zamanda bir yere ulaşırız ve suları da tazeleriz. Biz de bir mola veririz. Toplamda sanıyorum 6 kilometre, 6,5 kilometre gibi oldu sabahtan beri. Yani neredeyse yarıladık gibi duruyor. Eğer gerçekten 14 kilometre ise yol. Bakalım. Şurada orman yolundan geldikten sonra bu kayada böyle bir dönüş işareti vermişler. Ama bu güzergahtan gelenler için mi acaba diye düşündüm. Çünkü buraya çıktıktan sonra şöyle bir düzlüğe ulaşıyoruz ve burada bir çarpı işareti var. Yani bunu okuyarak sağa dönmüyoruz. Şu sağdaki yol yanlışmış. Şurada da bir baba var. Ben o yoldan gitmeyi denedim biraz önce. Şöyle düz gitmeyi denedim. Az ileride bir tane baba daha var çünkü. Ama orası da bir yere çıkmadı. Yani daha doğrusu orman yoluna bağladı ama işaretler kayboldu. Bu tarafta sanırım işaretler varmış. Bu düzlüğe ulaştıktan sonra sağa dönüp şimdi inmeyi deneyeceğiz. Sağa döndükten sonra şöyle bir yine sola dönüş var. Bu kayada da ok işareti yapmışlar. Ayrıca baba da var. Az ileride şu ağacın üzerinde de kırmızı beyaz çizgi var. Yani yol burası. Yani bu toprak yola girerseniz sanıyorum aşağıda bir araç yolu var. Oraya bağlayacak. İşaretlemeler biraz zayıf kalmış. Burada dikkatli olun. Bu yoldan gitmek gerekiyor. Bir süre şu asfalt yoldan yürüdük. Daha sonra burada bir yol ayrımı çıktı karşımıza. Şurada sağdan dönüş veriyor. Burada da böyle bir oturma alanı var. Burada da bir mescit var. Su da var. Sularımızı tazeleyeceğiz. Biraz dinlenip daha sonra yola devam edeceğiz. Gavurağlı'nı geçtik. Karadere'ye doğru devam ediyoruz. Şöyle bir ambar var burada. Dağıl ambarı galiba. Ahşaptan. Tatlı bir yol, umarım böyle devam eder. O kadar inişten sonra tabii bunun bir de tırmanışı olacaktı. Belliydi. Şimdi tırmanmaya geçtik. Şöyle bir orman yolundan tırmanıyoruz. Neyse ki hava serin, bulutlu. Keyifli bir yol. Biraz tırmanış yoruyor ama o kadar. Yaklaşık 2 saat sonra da Karadere'ye ulaşmayı planlıyoruz. Yolumuzun üstünde de antik kent var. Pidnay galiba adı. Bilmiyorum tam olarak nasıl telaffuz ediliyor. Geçerken oraya da bir gezeriz. Sonra da
yüksek ihtimalle Pattaya Green Park'ta konaklayacağım. Erken gidip biraz sahilde dinlenmek istiyorum. Şu orman yolundan bayağı bir tırmanarak sonunda sanıyorum ki ve umuyorum ki en zirveye ulaştım. Şu tarafta hatta seralar da görünmeye başladı. Buradan sonra galiba iniş olacak. Biraz burada dinleneceğim. Sonra devam edeceğim. Yol evet çok güzel ama öyle kesinlikle lay lay lom bir yol değil. Yani zorlayıcı. Özellikle çoğu yerde yokuşlar çok zorlayıcı. Ben öyle çok hani nazlı bir insan değilim. Öyle yorulmaya, açlığa falan dayanıklıyım aslında ama benim de artık hani pilimin ve sabrımın tükendiği yerler oldu. Spor da yapıyorum aslında düzenli olarak ama kondisyon başka bir şey. Her türlü zorluyor ama en son vardığınız noktada iyi gidiyorsunuz. En önemlisi de bence bu. Pattaya inişini de tamamladık. Şöyle şuradan indik. Yolda şöyle sağda çarpı işareti var. Sola döndürüyor. Pidnai Antik Kenti'ne doğru ilerliyoruz. Bu arada Pattaya'nın inişi de birazcık zorluydu diyebilirim. Yani zorluktan kastım da hani aşağı doğru eğimli ve toprak yer yer kayalar oynuyor. Hani adımınızı doğru atmanız, düzgün atmanız lazım. Biraz da dikenli çalılıklar vardı. Hani çoğu zaman etrafta tutunacak yeriniz olmayabiliyor. Yani yine de dikkatli olmakta, adımını temkinli atmakta fayda var. Şu yoldan geldik. Burada bir yol ayrımı var. Köşede de Pidney Antik Kent tabelası var. Tabii kurşunla herhalde mahvetmişler. Şimdi buradan Antik Kent'e doğru ilerliyoruz. Ve Antik Kent'e ulaştık. Şöyle bir giriş kapısı var. Eğilerek hatta emekleyerek geçmemiz gerekiyor. Bu sırt çantalarıyla biraz zor olacak. Girdikten sonra devam edelim. Burası da açıkçası aynı Sidma gibi bakımsız kalmış. Herhalde girişi ücretsiz olduğu için. Yani şöyle her taraf çalılar, cılız ağaçlar kaplı ve zor görüyorsunuz. Kentin sur duvarları ve burçları ayakta ama geri kalanı böyle. Yol böyle antik kentin içinden devam ediyor. İşaretli patikayı takip ediyoruz. Şu taraftan kapıdan girdik, yolu takip ettik ve buradaki kapıdan da çıkış yapıyoruz. Şöyle derenin kenarında işaretli yoldan ilerliyoruz. Özden Deresi'ydi galiba bunun da adı. Daha sonra Pattaya'nın doğu ucuna ulaşacağız. Sonunda dere yatağındaki şu yoldan gelen parkur bitti ve buradan toprak yola bağladı. Şimdi artık muhteşem serinliğiyle Pattaya sahili bizi karşılıyor. Ulaştık. Şimdi gidip oda var mı diye soracağım. Burada artık dinlenmek istiyorum. Pattaya Green Park'ta şu odada kalacağım. Şimdi kaydımı yaptırmaya gidiyorum. Sonra da biraz sahilde serinlemeye. Odamın içi bu şekilde. Ufacık ama çok tatlı bir ahşap bungalov. Banyosu da var. Temiz.
Şimdi sahile gidip biraz kitap okuyup biraz daha bir şeyler yazacağım. Bu da yol için kendi yaptığım defterim. Burası böyle direkt sahilde yemyeşil, bakımlı bir yer. Çadır alanları da var. Ahşap bungalovlar da var. Ben bungalovda kalacağım. İçinde banyosu da var. Yemek de veriyorlar. Kahvaltı ücrete dahil ama yemek değil. Ama kendi restoranları da var. Biraz şurada sahilde turladıktan sonra gidip bir şeyler yiyeceğim. Ama bugün kapalı, çok sıcak değil. Denize yine giremeyeceğim. Ama ben yine şöyle yazlık moda girdim. Biraz ayaklarımı suya sokup rahatlatmak istiyorum. Kumlara basmak bile şu anda çok iyi geldi. Gerçekten. Bugünkü zorlu yoldan sonra böyle bir ödül çok iyi oldu. Sahilde bolca keyif yaptıktan, dinlendikten sonra duşumu aldım. Yemeğimi yedim, kahvemi içtim ve artık yatmaya geçtim. Yarın yine erken kalkıp havanın durumuna göre sahilde biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Daha sonra kahvaltımı yapıp istikamet Santos, oradan da Üzümlü'ye kadar devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım, planı yaptık tabii ki ama yine de her şeyi yol belirleyecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.